Herkese merhabalar. Lezzet Sistem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan ister kış için, ister her zaman elinizin altında olması için konserve sos tarifi hazırladım. Yazın lezzeti domates ve kapya biberlerinden kullandığımız için yemeklerimizin lezzetine lezzet katıyor. Ayrıca konserve sos tarifini yaparken ve kullanırken de çok pratik oluyor. Kesinlikle herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Sos için ortalama 3 kilo olgun domates, 2 kilo kapya biber kullanıyorum. Domates seçimini yumurta domatesten yana kullanıyorum. Yani Bursa domatesi tercih ediyorum. Etli ve susuz olduğu için. Arasına da birkaç tane yerli köy domateslerinden kullanırsanız sosunuz daha lezzetli olur. Tarifimizin yapımına geçiyoruz. Önce domates ve biberleri güzelce yıkıyoruz. Sonra kavanoz ve kapakları 5 dakika kaynatıyorum ya da kaynar suda 5 dakika bekletiyoruz. Sonra temiz bir mutfak bezinin üzerine alıyorum. Domates ve biberleri doğrama kısmına geçiyorum. Önce domateslerin üzerindeki sert kısımlarını bir bıçakla kesip çıkartıyorum. Domateslerin büyüklüğüne göre 4'e 5'e bölüyorum. Ben domateslerin kabuklarını soymuyorum. Kaynatmadan önce rondodan, kaynadıktan sonra blenderdan geçireceğim için kabuklarını soymadan kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Kabuk sorunu yaşamıyorum. Çorbalarda rahatlıkla kullanıyorum. Sizler de yine de isterseniz kabuklarını soyabilirsiniz. Domatesleri böldükten sonra hepsini bir tepsiye alıyorum. Sonra biberlerin sap kısımlarını çıkarıyorum. Arasına açıyorum. İçerisindeki çekirdekleri temizliyorum. Temizledikten sonra da birkaç parçaya elimle bölüyorum. İsterseniz sosunuza birkaç tane acı olan kırmızı biberlerden de kullanabilirsiniz. Domates ve biberler hazır. İsterseniz domates ve biberleri direkt tencereye alın. Kaynayınca blenderdan çekin. Nasıl arzu ediyorsanız ben önce rondodan geçiriyorum. Kaynadıktan sonra blenderdan geçiriyorum. Domatesleri rondonun aldığı kadar yerleştiriyorum. Sonra rondodan çekiyorum. Geniş ve büyük bir tencerenin içerisine alıyoruz. Bütün domateslerin hepsini rondodan bu şekilde çektim. Domatesler bitince biberleri de rondonun aldığı kadar yerleştirip çekiyorum. Bu işlemi birkaç kez yaparak çekmesini tamamlıyoruz. Çektiğimiz biberleri de tenceredeki çektiğimiz domateslerin üzerine alıyorum. Bir kaşıkla da güzelce karıştırıyorum. Rengini de görüyorsunuz, kıpkırmızı. Sosumuzu kaynatma aşamasına geçiyorum. Şimdi tencereyi ocağın üzerine alıp orta ateşte ara sıra karıştırarak kaynamaya bırakalım. Güzelce kaynadıktan sonra domatesler ve biberler yaklaşık 35-40 dakika arası yumuşayıp ezilecek kıvama geldiğinde tuzunu atıyorum. 2 yemek kaşığı silme kaya tuzu ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sebze yemeklerinde kullanmak istiyorsanız blenderdan geçirmeden sıcak sıcak kavanozlara doldurabilirsiniz. Eğer makarnalarda, kızartmalarda, çorbalarda, pizzalarda sos olarak kullanmak istiyorsanız blenderdan geçirebilirsiniz. Önce ocağın altını kapatıyorum. Sonra kaynayıp yumuşayan domates ve biberleri blenderdan birkaç dakika geçirip püre haline getiriyorum. Sonra tekrar ocağın üzerine alıyorum. İsterseniz bir kısmını bu şekilde, bir kısmını da blenderdan çekmeden kullanabilirsiniz. Kısık ateşte ara sıra karıştırarak bir 5-10 dakika daha kaynatıyorum ve orta kıvamda oluyor sosumuz. Fazla kaynatırsak sosumuzu koyulaşır ve salçaya dönüşür. Domates kokusu yerine salça kokusu olur. Buna dikkat edelim. Sosumuz orta kıvama geldi. Kısık ateşte kavanozlara sıcak sıcak bir parmak boşluk kalacak şekilde dolduralım.
Kavanozlara doldururken ben huni kullanıyorum. Daha kolay ve temiz dolumu yapılıyor. Önceden kaynattığım kavanozların ağız kısmına huniyi koyuyorum. Bir kepçe yardımıyla kaynar sosumuzdan alıp kavanoza dolduruyorum. Kavanozun ağız kenarlarını nemli bir bezle siliyorum. Doldururken sostan bulaşmışsa diye kaynattığımız sıfır kapakla da sıkıca kapatıyorum. Kavanozlar kaynar doldurduğumuz için el yakıyor. Bir mutfak beziyle kavanozları tutarak kapakları sıkıca tekrar güzelce kapatıyorum. Bu yaptığım ölçüden 5 tane yarımlık kavanoz, bir tane küçük kavanoz çıktı. Bütün kavanozları doldurduktan sonra bir bezle tutarak kapaklarını tekrar sıkıca kapatıyorum ve bir bezin üzerine ters çeviriyorum. Vakumlanması için üzerini bezle örtüp soğuyana kadar bir gece bekletiyoruz. Ertesi gün kontrol ediyorum. Kavanozlar soğumuş. Kapakların ortası hafif içine çökük. Kapağın kenarlarında sızıntı yok. Bu da konserve sosumuzun vakumlandığını gösterir. 6 tane kavanozumuzun hepsi vakumlanmış. Düz konuma getiriyorum. Sosumuz hazır. İster hemen yemeye başlayın, ister kışın tüketin. Konserve sosumuzu buzdolabına veya güneş görmeyen serin karanlık bir yerde uzun süre 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz. Kullanmak istediğinizde açtığınızda buzdolabında tutarak 1 hafta içerisinde tüketmelisiniz, yoksa bozulur. Sosumuzu çorbalarda, makarnalarda, kızartmalarda, birçok yemeklerde, pizzalarda kullanabilirsiniz. Kesinlikle bu güzel sos tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.